Evet, bugünkü videomuzda OBS'in 2025 yılındaki en güncel kayıt ayarlarından bahsedeceğiz. Eğer bu kayıt ayarlarını kendi OBS'inize uygularsanız kaliteli bir şekilde ekran kaydı almış olursunuz. Evet, bu ayarlarımıza geçmeden önce videonun sonunda videoyu beğenmeyi unutabilirsiniz. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Eğer OBS'te yaşadığınız bazı sıkıntılar varsa bunları yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Oradan sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi haydi videomuza geçelim. Şimdi sizlere adım adım bu kayıt ayarlarını göstermeye geçiyorum. Öncelikle bir tane sahne oluşturmanız gerekiyor şu bölümden. Şurada artıya tıkladığınızda bir tane özel bir sahne oluşturabilirsiniz. Monitörüm dersiniz ve monitörünüzün ekranı çekecek bir tane sahne oluşturursunuz. Onun dışında ikinci olarak bu bölümde de ses karıştırıcı bölümü var. Burada masaüstü sesimiz ve de mikrofonumuz var. Buraya seslerinizi ekleyebilirsiniz ekli olarak gelmiyorsa. Ve şuradan mikrofonumun yanında bulunan şu 3 tane noktaya tıklıyorum. Burada ses düzeyini kilitle gibi ayarlar var. Buradan ben filtrelere geliyorum. Filtrelere geldiğimde burada gürültü bastırma filtresini ekledim ben. Filtre eklemek için yapmamız gereken şu alttaki artı butonuna tıklıyoruz. Ve buradan bir tane filtre ekleyebiliriz ses kaydımıza, mikrofon kaydını vesaire. Ben gürültü bastırmaya ekledim. Burada da gürültü bastırma alttaki dip sesleri engellemesi için iyi kalite olarak ayarladım. Bunu dilerseniz şuradan düşük kalitede olarak ayarlayabilirsiniz. Buradan desibel ayarını da yapabilirsiniz. Hangi sesleri bastıracağını vesaire. Bir de gürültü filtresi var. Ben bunu şu an kapalı tutuyorum ama bunu da mesela kullanabilirsiniz. Mikrofonunuz o kadar iyi değilse gürültü filtresini de kullanabilirsiniz. Buradan bunun eşik ayarlarını falan yaparak bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi mikrofonumu kapatıyorum ve şuradan ayarlara giriyorum. Evet, ayarlara geldiğimizde bizim ilk öncelikle bakmamız gereken yer video bölümü. Video bölümüne geldim ve buradan şu an bende ayarlar kapalı görünüyor çünkü ekran kaydı alıyorum. Lakin sizde bu ayarlar açık olacaktır. Şimdi şuradan video bölümüne geldik ve video bölümünde yapmamız gereken ayar genellikle ekran kayıtları işte ne bileyim YouTube için veya başka bir yer için ekran kaydı alıyorsunuzdur. Bunun kalitesini fazla arttırmanıza gerek yok. 1080 piksel yeterli oluyor. 1920'ye 1080 piksel olarak ikisini de temel bir de çıkış boyutlarını ayarlarsınız. Bu şekilde çıkış alırsınız. 1080 piksel dediğim gibi yeterli. Ama siz ne bileyim 2K 4K gibi ekran kaydı almak istiyorsanız bunu o şekilde ayarlarsınız. Ama dediğim gibi bu bence yeterli bir çözünürlük. Bunun altında da FPS değeri var. Buradan ortak FPS değeri olarak ayarlayın birinci bölümü ve ikinci bölümde de FPS değerinizi ayarlayacaksınız. Buradan eğer akıcı bir video istiyorsanız veya işte ne bileyim oyun videosu, oyun ekran kaydı falan çekiyorsanız bunu 60 FPS olarak ayarlamanız daha iyi olacaktır. Ama ne bileyim normal bir ekran kaydı çekiyorsunuzdur YouTube'a, işte bu şekilde bir tane video yükleyeceksiniz. Bunu 30 FPS olarak da ayarlayabilirsiniz. Ben şu an 60 FPS'te bırakıyorum. Bu bölümü bitirdikten sonra ikinci bölümümüz olarak çıkış ayarına geliyoruz. Burada çıkış ayarımız var. Birinci kısımda şu yukarıda çıkış modu bölümü var. Biz burayı gelişmiş olarak seçiyoruz ve alt tarafta bazı ayarlamalar yapacağız. Birinci bölümde yayın bölümü var. Yayın bölümünü geçiyorum. Ben bu videomda ekran kaydı için ayarları gösterdiğim için biz kayda geçiyoruz ve kayıt kısmında türümüz standart olarak seçili olması gerekiyor ve alt tarafta da kayıt yolu var. Buradan bilgisayarınızda nereye kaydedilmesini istiyorsanız oraya kaydedilmesi için seçiyorsunuz ve oraya kaydedecektir kaydettiğiniz dosyaları. İkincisi de kayıt biçimi. Buradan kayıt biçiminizi MP4 olarak seçebilirsiniz. Ben genelde MP4 olarak seçiyorum. Lakin şöyle bir durum var. Eğer ne bileyim OBS'teki bir hatadan dolayı eğer OBS'iniz kayıt sırasında kapanırsa veya işte bilgisayarınız otomatik olarak bir şekilde kapanırsa veya elektrik kesintisi olur, bu şekilde bilgisayarınız kapanır, o zaman bu kaydınızı kaybedebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için kayıt biçimini MKV olarak ayarlayabiliriz. Biz bunu MKV olarak ayarladıktan sonra yine MP4 olarak kaydedilmesini istiyorsak şu alttaki gelişmiş bölümüne geliyoruz ve burada otomatik olarak MP4 türüne remux et yani MKV olarak kaydettiğiniz dosyayı otomatik olarak MP4'e çevirecektir. Şimdi adımlarımıza devam edelim. Yine tekrardan çıkışa geldik ve burada video kodlayıcı bölümü var. Burada ekran kartınıza göre
H264 olarak seçmenizi öneririm. Eğer burada ekran kartınızın Nvidia veya AMD ekran kartını kullanıyorsanız, bunları Nvidia H264 olarak görüyorsanız onu seçmenizi öneririm. Ben de bu bulunmadığı için X264 olarak seçiyorum Mac bilgisayar kullandığım için. Eğer sizde de bu durum varsa bu şekilde seçebilirsiniz. Altında da ses kodlayıcı bölümü var. Bunu da bu şekilde FF olarak seçebilirsiniz. Bunun altında ses parçası bölümü var. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar giden ses parçasına ayırabilirsiniz videolarınızı. Örnek atıyorum. Ben 3 tane ses parçası seçtim ve birinci parçaya da mikrofonumu atadım. İkinci parçaya masaüstü sesimi. Üçüncü parçaya da ne bileyim oyundaki sesi atadım veya müzik sesini, her neyse. Ve ben bir ekran kaydı aldığımda etraftan gelen işte masaüstü sesi, mikrofon sesi vesaire, bunların sesi ayrı ayrı kayıt edilecektir ve sonra ben bunu bir düzenleme programına yüklediğimde orada 3 tane ayrı ses göreceğim ve bu şekilde istemediğim sesi kısarım veya masaüstü sesinde istemediğim bir bölüm vardır. O bölümü kırparak videomun sesini düzenleyebilirim. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Alt tarafta da çıkış, yeniden boyutlandır bölümünü devre dışı bırakmanızı öneriyorum. Bu bölüme dokunmuyoruz. Altına indik. Evet, alt tarafta kodlayıcı ayarlarına iniyoruz. Kodlayıcı ayarlarına geldiğimizde burada oran kontrolü, ben buradan CBR'ı seçiyorum. CBR'ı seçtikten sonra bit hızımızda 20.000 olarak ayarlıyorum. Bu bit hızını şu şekilde, örnek 1080 piksellik bir tane video çekiyorsanız 20.000 olarak bırakmanız yeterli. 2K bir video çekeceksiniz, bunu 35.000 olarak ayarlayabilirsiniz. Yok 4K'lık bir video çekerseniz de bunu 50.000 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kaliteli bir çıktı almış olursunuz. Alt tarafta da anahtar kare aralığı var. Bunu 2 saniye olarak ayarlıyoruz. CPU kullanım ayarlarını şurada parantez içerisinde yüksek eşittir az CPU kullanımı demiş. Biz de bunu yüksek olarak ayarlıyoruz ve bu şekilde az CPU kullanımını sağlamış oluyoruz. Altında profil bölümünü high, yüksek olarak ayarlayabilirsiniz ve buradaki işlemlerimize tamamladık. Şunu söyleyeyim, bu işlemleri yaptıktan sonra şu alt tarafta uygula butonu var. Bu butona tıkladığınızda yaptığınız işlemler kayıt edilmiş olacaktır. Eğer bu işlemleri kaydetmeden çıkarsanız tekrardan bu işlemleri yapmanız gerekecektir. Evet, yukarıdan ses bölümüne geliyoruz ve burada ses parçaları var. Burada ses bit hızlarımız var. İşte dediğim gibi parçalara ayırıyorduk seslerimizi. Bunların bit hızları var. Biz buradan bit hızlarımızı isteğimize göre ayarlayabiliriz. Şuradan bunu açtığınız takdirde şurada sizlere bit hızları çıkacaktır. En iyi ses için 320 bit hızına ayarlayabilirsiniz. Ben de şu an 320 bit hızı ayarlı ama çoğu durumda iyi çalışacak şekilde 160 olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalıyor. Bunu da hallettikten sonra şuradaki sese geliyoruz ve sesteki ayarlarımızı yapalım. Burada yukarıda genel diyor. Örnekleme sıklığını 48 kHz olarak ayarlayın ve kanallar stereo olarak ayarlayın. Alt taraftaki global ses cihazları bölümünden masaüstü sesi, masaüstü sesi 2, mikrofon, yardımcı ses gibi bölümler var. Buradan masaüstü sesinizi seçebilirsiniz ve mikrofonunuza da, eğer bilgisayarınızda taktığınız harici bir mikrofonunuz varsa buradan mikrofonunuzu seçebilirsiniz ve alttaki diğer ayarlara dokunmuyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Evet, videonun sonunda geldiğimiz nokta. Video ayarlarımızı tamamladık. Ses çıkış ayarlarımızı tamamladık. Buradan ses ayarlarımızı ve çıkış ayarlarımızı tamamladık. Bunları tamamladıktan sonra bu şekilde bir kayıt aldığınızda daha kaliteli bir kayıt almış olursunuz ve videonuz daha verimli bir video olmuş olur. Dediğim gibi bende şu an kayıt biçimi MP4 olarak ayarlı. Eğer MKV olarak ayarlarsanız gelişmişten şuradaki otomatik olarak MP4 türüne remix et bölümünü seçersiniz. Evet arkadaşlar, eğer bu şekilde OBS'te bir tane ekran kaydı alırsanız videonuz daha kaliteli bir şekilde ekran kaydı alacaktır. Umarım bu videomla sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bu ve bu tarz içerikler için kanalıma abone olabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.